Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet 1481 yılının 3 Mayıs'ında vefat etmişti. Fakat bu ölüm ardından pek çok sır bırakmıştı. Tarihçilerin büyük çoğunluğuna göre Fatih'in ölüm nedeni gut hastalığı, ancak Alman bir tarihçinin ortaya attığı başka bir neden vardı. Fatih Sultan Mehmet hangi hastalığa yakalandı? Günümüzde bu vaka 20'li yaşlara nasıl düştü? Belirtileri nedir? Bu salgından nasıl kurtuluruz ve korunuruz? Viktorya döneminde ortaya çıkan hastalıklar üstünden yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen günümüze kadar ulaşmış durumda. Özellikle bir tanesi var ki milyonlarca kişide görülmekte. Kralların hastalığı sağlığımızı ciddi oranda tehdit eden önemli salgınlar arasında yer alıyor. Vücut hücrelerinde ve besinlerde bulunan pürin isimli kimyasalların parçalanmasıyla görülen ürik asit birikimi bu hastalığı oluşturmaktadır. Evet, bitkisel ilaç kullanılmıştı. O dönem tutulan yerli ve yabancı pek çok belgeye göre Fatih'in ölüm nedeni kayıtlara gut hastalığı olarak geçti. Ne var ki Osmanlı tarihi konusunda çalışmalarıyla ünlü Alman tarihçi, yabancı arşivlerde bulunduğu bazı belgelere dayanarak Fatih'in zehirlenmiş olduğunu ortaya atmıştı. Şimdi buradan yola çıkarak, son yıllarda kırmızı et çılgınlığının tetiklenmesiyle toplumda gut hastalığının görülme sıklığı arttı. Artık öyle bir noktaya geldi ki, gut hastalığının ön habercisi olan kanda ürik asit artışı 40 yaş üstü %50 sınırına ulaştı. Hastalığın her ne kadar tek nedeni aşırı kırmızı et tüketimi olmasa da en önemli nedenlerinden birisi bu. Gut az bilinen fakat tanısı çok kolay bir hastalık ama sonuçları çok önemli. Padişahların, kralların ve zenginlerin hastalığı olduğu söylense de günümüzde her kesimde görülmekte. Gut hastalığı veya nikris ya da damla hastalığı ilk çağlarda Hipokrat zamanından bilinmektedir. Benjamin Franklin, Kral 8. Henry'de gut hastalığından muzdaripti. Osmanlı hanedanının da genetik hastalıklarından bir tanesidir. Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 1. Abdülhamit gibi Osmanlı padişahlarının gut hastalığına yakalandığı tarih kitaplarında yazmakta. Gut, aşırı refah ve zengin hastalığı olarak bilinmektedir. Kırmızı et, yağlı balık, kabuklu deniz ürünleri yani pürinden zengin gıdalar gut krizlerini tetikler. Pürinin aşırı alımı kanda ürik asit düzeyinin artışına ve daha sonra ürik asit kristallerinin eklemlerde birikmesine ve kristalleşmesine yol açar. %960 oranında artış bulunmakta. Özellikle son yıllarda İngiltere'de gut vakalarında ciddi bir artış gözlemlendi. Liverpool, İngiltere'nin gut başkenti olarak anılmakta. Bölge hastanesinde tarafından paylaşılan verilere göre 2023 yılında 5864 gut vakası tespit edildi ki bu sayı 2019 verilerine kıyasla %960'lık bir artış gösteriyor. 30 yılda 2 katına çıktı. 1990 verilerine göre 20 küsür milyon olarak görülen gut hastası sayısı şimdi 41 milyona ulaştı. Uzmanlar bu hastalığın tıpkı bir salgın gibi hareket ettiğini ifade ediyor. Peki bu hastalık nasıl ortaya çıktı ve neler görülür? İşte gut hakkında merak edilen tüm detaylar. Gut belirtileri nedir? Gut hastalığının belirtileri genellikle ani başlar ve şunlarla kendini gösterir. Şiddetli eklem ağrısı. Genellikle geceleri başlar ve en sık ayak baş parmağını etkiler. Dizler, ayak bilekleri, dirsekler ve eller gibi diğer eklemler de etkilenebilir. Eklem atakları. İlk belirtileri geçtikten sonra bile eklemlerde rahatsızlık devam eder. Tekrar eden ataklar eklem hasarına yol açar. Kızarıklık ve şişlik. Etkilenen eklemde şişlik, sıcaklık ve kızarıklık görülür. Hareket kısıtlığı. Eklemlerde ağrı ve şişlik hareketi zorlaştırabilir. Peki, gut hastalığı neden olur? Vücutta ürik asit üretiminin çok fazla olması ya da böbreklerin bunları olması gerektiği gibi süzememesi, ürik asidin birikmesini ve eklem içi veya çevresinde kristallerin birikerek gut hastalığına neden olan eklemlerde iltihaplanma oluşmasıyla sonuçlanır. Eklemlerdeki bu iltihaplanmaya bağlı olarak ortaya çıkan ağrı, şişlik ve diğer semptomlar gut hastalığı olarak tanımlanır. Gut hastalığın bir diğer nedeni de metabolizma bozukluğudur. Gut hastalığında özellikle diyabet, metabolik sendrom ve obezite gibi hastalıklar ürik asidin vücutta çok üremesine ve dolayısıyla gut hastalığına yol açar.
yaş ve cinsiyette gut hastalığının gelişmesinde önemli bir faktördür. Nedeni çok bilinmemekle birlikte gut hastalığı daha çok erkeklerde görülen bir hastalıktır. Erkeklerde özellikle 30 yaşından sonra görülen gut hastalığı menopoz sonrası kadınlarda sıkça görülmekte. Gut hastalığı gelişiminde genetik faktörler önemli. Doğuştan gelen bazı hastalıklar gut hastalığına yol açar. Dolayısıyla ürik asit birikimi, yaş ve cinsiyet, genetik, diyabet, obezite ve diğer bazı metabolizma hastalıkları gut hastalığı nedenleri arasında gösterilebilir. Peki gut hastalığı tedavisi nasıl yapılır? Gut hastalığı tedavisinde akut atakların arasındaki dönemlerde ve ataklar sırasında ayrı ayrı yöntemler uygulanmakta. Akut gut hastalığı tedavisinde ağrı kesici ilaçlar, kolçisin denilen ilaç ve steroidler kullanılmaktadır. Kandaki ürik asit seviyeleri aşırı yüksekse idrarla ürik asit atımını artıran ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca yeni atakların oluşmasını engellemek için akut dönem geçtikten sonra ürik asit oluşumunu azaltan ve idrarla ürik asit atılımını artıran ilaçlar bulunmakta. Akut döneminde hastaların bolca istirahat etmeleri önemli. Fiziksel aktivite atakların şiddetini artırabilir. Gut hastalığı tedavisinin iltihaplı eklemlere buz koymak, gut hastalığı belirtileri, ağrı ve şişlerin azaltılmasında etkilidir. Gut tipik olarak ameliyatsız tedavi edilebilir. Ancak yıllar sonra da durum eklemlere zarar verebilir. Tendonları yırtabilir ve eklem üzerindeki deride enfeksiyonlara yol açabilir. Gut hastalığı tedavisi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalı. Eklem sağlığında ve özellikle gut hastalığı beslenmesi oldukça önemli bir konu. Vücut birçok gıdada bulunan pürin adı verilen bir maddeyi parçaladıktan sonra ürik asit üretir. Gut hastalığı tedavisine yardımcı olabilecek şeylerden birisi besinlerde aldığımız pürin miktarını azaltmaktır. Özel bir gut hastalığı beslenmesi planı, gut hastalığını tamamen önlemese bile iyi bir gut diyeti size yardımcı olabilir. Peki gut hastalarının yemesi gerekenler nelerdir? Gut hastalığı eklemlerde ani ve şiddetli ağrılara yol açan, ürik asit kristallerinin birikimiyle ortaya çıkan bir artrit türüdür. Şunları tüketin: sebzeler, patates, havuç, brokoli, kabak, yeşil yapraklı sebzeler gibi sebzeler düşük pürin içerir ve gut hastalığı için güvenlidir. Meyveler tüketin. Kiraz, elma, armut, muz, çilek gibi meyveler tüketilmeli. Özellikle kiraz, ürik asit seviyesini düşürmeye yardımcı olmaktadır. Tam tahıllar tüketin. Kahverengi pirinç, yulaf ezmesi ve tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar lif açısından zengindir ve sağlıklı bir diyetin parçasıdır. Az yağlı süt ürünleri tüketin. Az yağlı yoğurt, süt ve peynir gibi süt ürünleri gut riskini azaltır. Tahıllar tüketin. Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller ve tofu gut hastalığı için iyi bir protein kaynağıdır. Bol su tüketin. Günde en az 8-10 bardak su içmek, ürik asidin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve gut ataklarını önler. Kiraz, yaban mersini, çilek ve diğer kırmızı mor renkli meyveler antioksidan açısından zengindir ve iltihaplanmayı azaltır. Evet, bu hastaların yememesi gerekenler: kırmızı et, dana, kuzu eti ve sakatat, karaciğer, böbrek, beyin yüksek pürin içermekte ve mutlaka kaçının. Deniz ürünleri: karides, yengeç, istakoz, sardalye, hamsi, midye ve istiridye gibi deniz ürünleri de yüksek pürin içermektedir. Yağlı balıklar: somon, uskumru ve ton balığı gibi yağlı balıklar da pürin açısından zengindir. Gazlı içecekler ve meyve suları: yüksek fruktoz içeren gazlı içecekler ve tatlandırılmış meyve suları ürik asit seviyelerini yükseltebilir. Tatlılar: şekerli gıdalar ve tatlandırıcılardan uzak durun. İşlenmiş etler, sosis, sucuk, pastırma gibi işlenmiş et ürünleri yüksek pürin içermekte ve kaçınmanız gerekir. Kızartmalar: kızartılmış gıdalar ve trans yağlar iltihaplanmayı artırabilir ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Gut hastalığını yönetmek için diyetinize dikkat etmeniz önemli. Düşük pürin içeren, antioksidan bakımından zengin ve bol su tüketimini içeren bir beslenme düzeni gut hastalığını önlemeye yardımcı olur. Yüksek pürinli gıdalardan, alkol ve şekerli içeceklerden uzak durun. Her zaman doktorunuzla ve bir diyetisyenle işbirliği yaparak en uygun beslenme planını mutlaka uygulayın.
Evet, videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.